Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere kendi tasarımım olan güzel ajurlu bir model anlatacağım. Hemen şöyle modelin yapımı için elimde bu şekilde ipim var. Şöyle ipimi göstereyim. Güzel ağır bir renk, kalınlığı, inceliği bu şekilde Alize Diva arkadaşlar. Etiketimizi de gösterelim. Rengimiz ise hemen rengimizi de gösterelim. Rengimiz bu şekilde. Tığ numaram ise şöyle 1.30 milimlik tığ kullanacağım. Sizler elinize yatkın tığlar seçebilirsiniz. Evet, buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimize başlayalım. Modelimizi zincir üzerine kuruyoruz arkadaşlar. Zincir sayımız bu modeli kurabilmek için 15 ve katlarında zincir sayısından oluşuyor. Hemen şöyle ben 15 zincir çekiyorum. Tekrar üstüne 15 zincir ekleyeceğim. Dilerseniz sizler fazlaca çekebilirsiniz. Evet, 15 bu şekilde ayarlıyorum. Fazlaca zincir çekip dediğim gibi fazla kalan kısmını kesebilirsiniz, arta kalanı. Şöyle hemen ben 15 zincir daha çekiyorum, üzerine ekliyorum. Evet, zincirlerimi tamamladım. Model gösterecek kadar zincirimi çektim. Burada hemen çekmiş olduğum zincirden ikinci zincirime batarak bu sıramı sık iğne olarak tamamlıyorum arkadaşlar. Yani bu sıramızı, model zemini bir sıra sık iğne geçiyorum. Alt kısmında küpürler oluştuğu için sık iğne yapmanızı tercih ediyorum. Trabzan yaparsanız biraz daha farklı olabilir. Evet, bu sıramızı sık iğne olarak tamamladık. Hemen şöyle göstereyim. Evet, sık iğnelerimi yaptım. Zincir üzerine de kurulabilir bu model. Evet, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 6 tane zincirimi çektim, geriye döndüm. Tığımın başına 1, 2, 3 defa ipimi aldım. Burada hemen kenar kısmından 1, 2, 3. sık iğnemin içine batıyorum. Burada 2, 2, 2, dörtlü bir trabzan yaptık arkadaşlar. İkişer ikişer bir zincir arada, yine tığımın başına 3 defa ipimi alıyorum. Burada bir atladım, ikinci sık iğnemin içine 2, ikişer ikişer ilmeklerimi çıkarttım ve dörtlü bir trabzan. Bir zincir, yine tığımın başına ipimi aldım 3 defa. Bir sık iğne atladım, ikinci sık iğnemin tepesine dörtlü bir trabzan arkadaşlar. Tekrar bir zincir. Evet, ipimi düzelteyim. Bir zincir. Tığımın başına yine 3 defa ipimi aldım. Bir sık iğne atladım, ikinci sık iğneme battım ve dörtlü trabzanımızı yaptık. Tekrar bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. yani 5 tane sık iğne saydım. 6. sık iğnemin içine bu şekilde sık iğne olarak tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tığımın başına 3 defa yine ipimi aldım. Burada bir atladım, ikinciye yine trabzan yapıyorum. Dörtlü trabzan. Tekrar bir zincir aralarda, tığımın başına 3 defa ipimi aldım. Bir atladım, ikinciye dörtlü bir trabzan. Yani modelimizi
Tekrarlıyoruz örneğimizi. Yine 3 defa tığımın başına ipimi aldım. Sık iğnemin tepesine trabzan. Aralarda zincir çekiyoruz. Üç defa tığımın başına ipimi aldım. Bir atladım. Tekrar diğer sık iğnemin tepesine dörtlü trabzan. Hemen şöyle gösteriyorum diğer kısmı. Burada bir zincir çektim. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sık iğnemin tepesine sabitledim. 1, 2, 3 zincir ile geriye döndüm. Tığımın başına bir defa ipimi aldım. Burada hemen dibine battım. Tekrar trabzan tepesine battım. Araya trabzan tepesine, araya trabzan tepesine, araya trabzan tepesine. Şimdi burada 6 tane çekmiş olduğumuz zincirin içine de 1, 2, 3, 4, 5, 6, evet 6 tane ikili trabzan yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen diğer kısma atladım. Yine bir trabzan araya, bir trabzan tepeye olarak devam ediyorum. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz gibi modelin başlangıcında bir tepesine, bir araya. Evet, şöyle bir görüntü. Yaprak yaprak arkadaşlar modelimiz. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Bir tepeye, bir araya. Trabzan tepesine. Şimdi zincir çekmiş olduğumuz kısma trabzan yapıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, evet 6 tane trabzan yaptım. Bu arada yapmış olduğumuz gibi. Şimdi burada modellerimizi kaydırıyoruz arkadaşlar. Modelimiz 2 sıralık fakat 4 sırada kendini tamamlıyor. Yani modellerimiz araya denk geliyor. 2 model arasına model, yani modellerimizi kaydırıyoruz. Şimdi hemen modelimizin 3. sırasına devam ediyorum. Görüntüsü bu şekilde. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve geriye döndüm. Modelimizin 3. sırasında tığımın başına yine 3 defa ipimi alıyorum. Evet, 3 defa ipimizi aldık. Buradan bir sık iğne atlayıp hemen diğerine batıyorum. İkisini bir, ikisini bir, tekrar ikisini bir ilmeğimi çıkardım. Tığımda 2 tane. Tekrar 3 defa tığımın başına ipimi aldım. Bir atladım. Yine ikinci sık iğneme ikişer ikişer ilmeklerimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek. Tığımın başına 3 defa ipimi aldım. Bir atladım. Tekrar bir diğerine batarak yine dörtlü bir trabzan, hepsini birlikte kapattım. Evet, bu şekilde yarım bir model oluşturduk. Kenar kısma burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektik. Hemen şöyle devam ediyoruz. Bir atladım ikinciye. Sık iğne olarak
battım. Bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Şimdi tüm bir örnek iki model arasına bir zincirimi çektim. Tığımın başına 3 defa ipimi alıyorum. Burada 1 2 3 4 5 6. 5 atlayıp 6. sık iğneme girdim. Tekrar burada trabzan yaptım dörtlü. Şimdi burada arada yine bir zincirimizi çekiyoruz. Tığımın başına yine 3 defa ipimi alıyorum. Bir atladım ikinciye. Tekrar arada bir zincir, tığımın başına 3 defa ipimi alıyorum. Bir atladım. Hemen ikinciye trabzan. Bir zincir, tığımın başına yine 3 defa ipimi aldım. Yine dörtlü trabzan. Hemen tüm örneğimiz oluyor. Burada yine 6 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 6 zincirimi çektikten sonra 1 2 hemen ikinci sık iğneme girdim ve bu şekilde sabitledim. Evet, yaprağımız oluştu aradaki. Burada bir zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada yarım bir örnek 3 tane yine ipimi doladım. Burada bir başlamış olduğumuz kısımdaki gibi yarım bir model kuruyoruz. Hemen bir tane trabzan, arada bir zincir, aynı yuvanın içine batıyoruz. Yine bu kenarda bu şekilde bir model oluyor. Tekrar tığımın başına 3 defa ipimi alıyorum. Arada birer zincir çekiyoruz. Tekrar bir kez daha batıyorum. Zincirimle birlikte bu kısımda 4 tane trabzan, bu kısımda 3 tane trabzan olması gerekiyor. Evet, hemen 2 tane 3 tane elinizin ayarına göre zincirinizi çekip trabzanlarımızı yapalım. İkili trabzanlarımızı bir zincir arasına bir tepesine gelecek şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Tekrar yine tepeye batmadan diğer kısma atladım. Bura ara kısım. Tekrar bir diğer kısma daha 1 2 3 4 5 buraya 6 tane trabzan yapıyoruz. Bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi bir tepesine bir araya, bir tepesine bir araya, yine tepeye araya. Burada yine 1 2 3 4 5 6 trabzan. Hemen kenar kısma geldim. Bir tane bu kısma trabzan. Bir de zincirimizin tepesine trabzan yaparak bu sıramızı da tamamlamış olduk. Evet, şöyle bir görüntü. Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Hemen şöyle göstereyim. Modelimiz bu şekilde 4 sırada tamamlıyor kendini. Şimdi modelin tekrar bir kez daha ilk sıramızı göstereyim yeni başlayanlar için. Evet, burada modelin birinci sırası, hemen bu kısmı yapıyoruz. Burada 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Tığımın başına yine 3 defa ipimizi alıyoruz. Burada hemen şu kısımdan
Buraya atlıyorum. Hemen ikinci kısımdan girdim. Trabzan. Arada bir zincir, tığımın başına ipimi aldım. Burada tüm modelle devam ediyoruz artık. Bir atladım. İkinciye dörtlü trabzan. Arada yine hemen şu kısım arkadaşlar, birinci sıramızdan tekrarı. Bir zincir, yine dörtlü trabzan, bir atladım ikinciye. Bir zincir, tığımın başına 3 defa ipimi aldım, bir atladım diğer kısma. Hemen burada bu kısmı yapıyoruz. Hemen şu göstermiş olduğum kısım. Evet, burada zincirimizle birlikte 5 tane trabzan yaptık. Bir zincir çektik. 1 2 3 4 5 atladım. 6. sık iğneme sık iğne olarak sabitledim. 1, burada 6 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6. Hemen şu göstermiş olduğum kısım yapıyoruz. 3 defa tığımın başına ipimi aldım, bir atladım, ikinciye trabzan. İkinci örneğimiz. Yine arada bir zincir, tığımın başına 2 defa ipimi aldım, yine trabzan. Bir zincir, tığımın başına 3 defa ipimi alıyorum, yine trabzan. Şimdi hemen bu kenar kısma geldik. Bir zincir, bir atladım, yine bu kısmı. Bir zincir. Burada artık 1 2 3 4 5 ve 6. kenar zincirimize sık iğne olarak sabitledik. Modelin ikinci kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Kenar kısmı bu şekilde. Hemen bir üst sırada trabzana geçiyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor, kendini tekrar ederek. Tabii ki hemen ben sizlere modelimin ilerlemiş halini göstereceğim. Evet, modelimizin biraz daha büyümüş hali bu şekilde görünüyor. Dalgalı yapraklar arkadaşlar, şöyle görüntüsü. İstediğiniz renk iplerde daha farklı, daha güzel de görünecektir. Tabii ki bu renk ipe de güzel durduğunu düşünüyorum. Görüntüsü bu arkadaşlar. Farklı açılardan gösteriyorum. Daha çok bu modeli ben şal yapmak için hoş duracağını düşünüyorum. Yazlık örgülerinize çok yakışacağını düşünüyorum. Yelek, bluz yapabilirsiniz bu modelden. Yakadan başlamalı örgüde de yani her açıdan aynı şekilde görünüyor. Şöyle ipimin üzerinde de net bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Modelimin görüntüsü bu arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.